Sene 1831, günümüzün Sri Lanka'sının gizemli topraklarında araştırma ve keşif görevinde olan binbaşı Jonathan Forbes, engin ormanların ortasında tek başına duran devasa bir kayanın büyüleyici görüntüsü karşısında dona kalır. Yerden 200 metre yükselen bu tepesi düz şekilde tıraşlanmış kaya anında binbaşıyı kendisine çeker ve neredeyse 400 sene boyunca saklı kalmış bir hazine insanlığa bir kez daha kendisini gösterir. Göklere inşa edilmiş dev bir saray kent. Fakat Forbes'un karşısında ufak bir sorun vardır. Bu dimdik kaya duvarında o şehre çıkmasını sağlayacak tek bir merdiven dahi bulamaz. Forbes'un aklı karışmıştır. Gözlerinin önünde havada koca bir yapı vardır. Fakat ona ulaşabilecek tek bir yol bile yoktur. Bölgede izole şekilde yaşayan Budistler ile konuşan Forbes, bu sarayı yapanların dağın tepesine çıkmak için nasıl bir yol izlediklerini sorar. Aldığı yanıt ise cevaplardan çok soruların doğmasına sebep olacaktır. Çünkü orayı yapanlar yerden 200 metre yükseğe çıkmak için merdiven kullanmamışlardı. Oraya uçmuşlardı. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Antik tanrıların yetenekleri Hint kültüründe sürekli karşımıza çıkan bir olay. Uçan vimanalardan tutun, tek bir patlama ile şehirleri yok eden silahlara, alemler arası hareketleri sağlayan portallara kadar Hint destanları bilim kurgu filmlerini kesinlikle aratmaz. Sadece destanlarda geçen hikayeler de değil. Hindistan'ın her köşesi kadim Vedik teknikleriyle dizayn edilmiş tapınaklarla doldur. Kusursuz optik yanılsamalar yaratan koridorlar, havada duran kolonlar, akıl almaz taş işçiliği ve daha nicesi. Fakat bu yapılardan bir tanesi ise gerçek manada kadim inşaat tekniklerinin zirvelerinden birisidir. Hindistan'ın güneyinde binlerce tapınak ve UNESCO Dünya Miraslarına ev sahipliği yapan Sri Lanka'da bulunan Sigiriya. Devasa bir monolit kayanın tepesinde yerden neredeyse 200 metre yükseklikte kurulmuş bir şehir. 1982'den beri UNESCO Dünya Mirası'nda bulunan bu kadim yapıya her sene binlerce turist gitmekte. Ve daha önemlisi bölge sadece turistik bir alan değil. Aslında binlerce yıllık bir ibadet merkezi. Sigiriya'yı çevreleyen alanda yapılan arkeolojik kazılar bize bölgenin 5000 yıldan beri aktif olarak insan popülasyonuna ev sahipliği yaptığını göstermekte. Ve son birkaç yüzyılda da bölgede bulunan Tambula mağara tapınakları gibi çeşitli yapılarda Budistlerin ibadetlerini sürdürdükleri de keşfedildi. Sigiriya'yı incelerken karşımıza iki tarih çıkıyor. Bunlardan ilki yazılı bildiğimiz tarih. 5. yüzyılın sonlarında Kral Kashyapa 473 yılından 495 yılına kadar Sri Lanka'nın kralıydı. Tabi böyle deyince basit oldu. Malum o diyarlarda dramatik bir olay olmazsa olmaz. Prens Kashyapa kral olmak için aslında tahtın gerçek varisi olan kardeşini öldürmüştür. Yetmemiştir, bir de babasını da öldürmüştür. Tabii kendisinin bu karanlık kişiliği ondan herkesin nefret etmesini sağlamıştır ve bu sebepten anlatılır ki kral sürekli olarak öldürülme korkusuyla yaşarmış. Bu korku da onu sarayından çıkıp Sigiriya'yı çevreleyen bölgeye taşınmaya itmiş. Efsaneye göre kardeşleri tarafından öldürülmekten çekinen Kral Kashyapa bu antik monolit kayanın üzerine bir kale edasıyla aşılmaz ve ulaşılmaz sarayını inşa ettirmiş. Lakin ihanet eden ihanete uğrar ve kader de Kashyapa'yı tıpkı kardeşine yaptığı gibi yakalar. Onun kardeşleri de ona ihanet etmek için bir ordu toplarlar ve nihayetinde Kashyapa'nın tüm güçleri yok edilir. Kendisi ise yakalanacağını anladığında intihar eder ve hikayesi sona erer. Kashyapa'nın ölümünden sonra yerine kardeşi Moggallana geçer ve bölgeyi Budist rahiplere hediye olarak verir. Bölge 14. yüzyıla kadar bir Budist merkezi olarak anılsa da zamanla unutulur gider. Yeniden keşfi ise seneler sonra orada keşif yapan İngiliz ordusuna bağlı binbaşı Jonathan Forbes tarafından yapılacaktır. İşler işte şimdi normal tarihten yavaş yavaş uç tarihe doğru kaymaya başlayacak. Hazır olun. Forbes'un bölgeyi keşfinden sonra dönem dönem batılı arkeologlar alanda kazılar ve incelemeler yapmaya başlarlar ve keşfedilen sonuçlar son derece şaşırtıcıdır. Kral Kashyapa'nın inşa ettirdiği söylenen Sigiriya'nın insanlık tarihinin o dönemleri için fazlasıyla ileri bir mühendisliğe sahip olduğu anlaşılmaya başlanır. 200 metrelik kayanın neredeyse kusursuz şekilde düzleştirilmiş tepesi alanın doğal formuna uyacak şekilde simetrik ve asimetrik yapılar ile doldurulmuştur. Bu arada kaya deyip geçiyoruz ama Sigiriya'nın tepesi 16.000 metrekarelik bir alanı kapsamakta ve son derece sert bir granit türü olan çarnokitten oluşmuştur ve moh sertlik derecesi 7'dir. Düşünün, elmasınki 10. Tabi o zamanların arkeologları bu tarz detaylara inmezler. Malum teknoloji.
O yüzden alanın üzerindeki kalıntıların saraya ait evler, depolar filan olduğu notlara geçirilerek tarih kitaplarında yer almasını sağlarlar. Şaşırtıcı veriler gelişen teknolojimiz ile anlaşılmaya başlandı. Dağın tepesindeki ana yapının büyük bir basamaklı piramit şeklinde yapıldığını anladık. Hatta neredeyse Teotihuacan şehrindeki piramitlerin aynısı şeklinde yapılmıştı. Dağın hemen önündeki antik bahçenin mimarisi de hiç sıradan değildi. Bu devasa bahçe son derece sofistike yeraltı sulama kanalları sayesinde sürekli olarak sulanıyor ve suyu da çeşitli yeraltı depoları ve baraj sistemleri ile yıl boyunca saklanıyordu. Hatta aradan geçen yıllara rağmen halen bu sistemlerin bazıları bölgenin sulanması için de kullanılmakta. Aynı zamanda hem Sigiria'yı hem de önündeki dev bahçeleri kaplayan kare şeklinde tıpkı Angkor Wat'taki gibi insan eliyle yapılmış devasa bir sulama kanalının da olduğu tespit edildi. Dağın tepesindeki yapılarda genel olarak kilit tuğlalar kullanıldığını biliyoruz. Bu çok anormal bir durum değil. Anormal olan şey en az 3 milyon kilit tuğlanın 200 metrelik bu dimdik dağa nasıl çıkarıldığı. Çünkü bölgede bir merdiven sistemi kalıntısı bulunmamakta. İşi daha büyük bir çıkmaza sokan ise ana akım tarih bize bu yapıyı demin size bahsettiğim Kral Kaşyapa yaptırdı diye anlatıyor. Fakat kralın hükümdarlığı sadece 22 sene sürdü. Ve anlatılanlara göre Sigiria'nın yapımına 477 senesinde başlanmış ve 485 senesinde yani 7 sene sonra inşaatı tamamlanmış. Şimdi dağın yapıya ev sahipliği yapması için tepesinin tıraşlanmasını, düzenlenmesini geçtim. Sadece duvarları oluşturan 3 milyon tuğlanın 7 senede bölgeye getirilmesi için günde 1174 tuğlanın taşınıp yerleştirilmesi lazım. Normal bir inşaat alanından bahsediyor olsak bu sorun olmaz. Ama bahsettiğimiz alan yoğun ormanın ortasında 200 metre yüksekliğinde dik bir kaya. Sadece bu da değil. Alandaki tüm yollar ve basamaklar ise tonlarca ağırlıktaki mermer blok taşlar döşenerek yapılmış. Bu o zamanlar için bölgede hiç rastlanılmayan bir inşa malzemesi. Ve günümüzde bile uzmanlar bu mermerin bölgenin çevresindeki hangi ocaktan geldiğini bilmiyorlar. Çünkü çevrede tek bir mermer ocağı bile yok. Bu lojistik sorunu günümüzde bile açıklayamıyoruz. Çünkü şu anki metal merdiven sistemi ile bile yerden yapının tepesine çıkmak 2 saat sürüyor. Tonlarca ağırlıktaki malzemelerin merdivensiz bir şekilde yapıya nasıl taşındığının henüz mantıklı bir açıklaması ne yazık ki yok. İlginçlikler bununla da bitmiyor. Yapıda 1500 sene öncesinden çok daha eski olduğu düşünülen çeşitli nizami oymalar bulunuyor. Ve bu oyukların ya da çizgisel oymaların da nasıl ve neden yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü yerden metrelerce yükseklikte yapılmış faaliyetler. Bazı deliklerin hemen yakınlarında bu gördüğünüz izler bulundu. Bunların ne olduğu şu an çözülemedi. Ama bu izlerin yakınlarında bulunan bazı deliklerin granit kayanın metrelerce derinine gittiğini biliyoruz. Bunun amacı neydi? İlkel insanlar bu graniti bu kadar küçük bir delikten metrelerce içeri doğru nasıl kazmışlardı? İşte bunlar büyük bir soru işareti. Bütün bu bahsettiğim yapısal garipliklerin zirvesinde ise işte bu gördüğünüz granit su deposu yatmakta. Bu doğal bir oluşum değil. Dağın tepesinde granit oyularak yapılmış ve uzunluğu 30, eni 23 ve derinliği 2,5 metre. Yani sırf bu havuzu yapmak için birilerinin yaklaşık 3500 tonluk graniti oradan kaldırması gerekiyor. İlkel adetlerle insanların sadece bu havuzu yapıp molozları taşımaları bile aylar sürer. Şimdi alanı incelediğimizde havuzun kenarlarında ilkel adetlerin bırakacağı izleri görmüyoruz. Bunun yerine Mısır'daki ve Peru'daki megalitik yapılarda gördüğümüz uzun kepçe izlerini görüyoruz. Şimdi bu konu biraz tartışmaya açık ve garip. Çünkü bu denli yumuşak ve büyük kesitler insan aklına dondurmacının kepçesiyle dondurma alırken bıraktığı izleri anımsatıyor. Ve gerçekten bazı teorisyenler bu izlerin kayalar yumuşatılarak yapıldığını düşünüyorlar. Bu şu an çözemediğimiz bir antik gizem. Ama bu örneklerde gördüğünüz gibi dünya çapında bunun sıra dışı örnekleri mevcut. Mesela size geçen hafta Tufan videosunun 2. bölümünde antik taş eritme harç sanatından bahsetmiştim. Acaba bu izler de halen sırrını çözemediğimiz bir Vedik taş yumuşatma ilmiyle mi yapıldı? Bu halen araştırılıyor. Şimdi tüm bu ilginç yapısal detaylar yetmiyormuş gibi Sigiria'nın aynı zamanda astronomik olarak da dizayn edildiği anlaşıldı. Yapının merkezinden uzanan bir çizgi hemen yanındaki bahçeler ile aynı hizada. Ve bu hiza ekinoks zamanlarında güneşin doğuş ve batış açıları ile kusursuz bir hizalanmaya sahip. Tepesi düzgünce tıraşlanmış 16.000 metrekarelik bir granit dağ. Binlerce tonluk malzemelerin hem yukarı taşınması hem de yukarıdan aşağı indirilmesi. Üstelik görünürde bir merdiven sistemi yokken. Yer altında gizlenmiş kusursuz bir hidrolik sistem ile hem dağın tepesinde hem de onu çevreleyen dev bahçede su akışının sene boyunca kesilmeden sağlanması ve ana akıma göre tüm bunların
hile ile tahta geçtiği için ölüm korkusu ile saraydan kaçan bir kral tarafından sadece 7 senede yaptırıldığı iddiası. Açıkçası tarih kitaplarında geçen bu hikayede doldurulması gereken çok büyük boşluklar var. Ve benim mantığım tüm bunları bu adamın 7 senede yapacağını almıyor. Neyse ki benim gibi düşünen bayağı bir kişi var da bu videoyu hazırlamamı sağladılar. Bunların başında da yaklaşık 1000 yıl boyunca bölgeyi kontrol etmiş ve son derece kutsal bir alan olarak nitelendirmiş Budist ve Hindu rahipler bulunmakta. Onların iddiaları ise konuyu bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Çünkü onlara göre Sigiria'nın Kral Kaşyapa ile bir alakası yoktu. Sigiria, kralın doğumundan, hatta tufandan bile binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir yapıydı ve bu yapıyı tanrısal varlıklar yapmışlardı. Hem de çok önemli bir ziyaretçi için. Cennetten yeni kovulmuş Adem için. Yerel mitler ve dini kültürleri incelediğimizde Sigiria'nın bize anlatılan tarihinin aslında çok daha eskilere gittiği karşımıza çıkar. Ve bunlar aslında son derece ilginç bilgiler içeren hikayelerdir. Bölgedeki en eski din Hinduizm olduğu için onun bize anlattığı mitleriyle başlayalım. Rama Setu Köprüsü videomda size kadim tarih öncesi krallardan olan Rama ve Ravana'nın büyük kavgasından bahsetmiştim. İzlemeyenler o videoyu da izlesinler çünkü şu an anlattığım konuyla ilişkili bir video. İşte Rama'nın karısını kaçıran Ravana'nın Sati'yi uçan vimanasına bindirip bu kayaların tepesindeki sarayına getirdiği anlatılır. Bilgiler bununla da sınırlı değil. Ravana'nın bu sarayında Asuralar ile yaşadığı anlatılır. Asuraları, Vimanalar ve Naziler videomu izleyenler hatırlamıştır. Hani tanrısal varlıklar ile savaşan, son derece gelişmiş teknoloji kullanan şeytani bir ırk. İşte kimi araştırmacı ve dini kültürler Sigiria'nın levitasyon teknolojisine sahip Asuralar tarafından yapıldığını, bu sebepten ötürü dağın etrafında hiçbir yukarı çıkış rampası ya da merdiven bulunmamasına rağmen bu dev yapının oraya yapılabildiğini anlatırlar. Sigiria'yı Ravana ve Asuralar ile ilişkilendirmemizi sağlayan tek bilgi destanlarda geçen Vimanalar değil. Kayalığın ön bölümünde karşımıza 2 adet dev pençe çıkar. Yerli halk bunların aslan pençesi olduğunu ve kayalığın da adının bu sebepten aslan kayası olarak anıldığını söylerler. Bir diğer grup ise pençelerin bir sürüngene ait olduğunu iddia ederler. Şimdi burada şöyle bir ilginçlik var. Ravana mitlerde normal bir insan olarak geçmez. Kendisi daha ziyade Tevrat'ta size bahsettiğim Nefilim denilen hibrit insan türüne daha çok benziyor. Yani göksel bir varlık ile insan üremesi sonucu doğan devlerden. Çünkü yine mitlere göre Ravana'nın boyunun 3 metreden daha fazla ve son derece kuvvetli olduğu karşımıza çıkar. Zaten Mahabharata destanında bu göksel soyu normal insanlardan ayıran en büyük özelliklerden birisi de budur. Ravana'nın sembolizmi ise konumuz ile alakalı. Çünkü kendisi hem aslan olarak hem de sürüngen olarak sembolize edilen biri. Daha ilginç olan ise bu şeytani kralın yönettiği Asura ırkının tanımının dev sürüngenlere benzetilmesi. Reptilyen mitlerini sevenler sizi böyle alalım. Hani daha önce size demiştim ya, Obama'nın gözü değişti, o reptilyen filan gibi saçma geyikler yerine Hint mitlerini inceleyin, olayın çıkış noktasını bulursunuz diye. İşte bu anlatım bunun güzel bir örneği. Çünkü her ne kadar kayalıktaki dev pençeler aslan pençesi denmiş olsa da pençenin şekli bir aslanınkinden ziyade aslında bir sürüngeninkini andırmaktadır. Bu da farklı bir dikkat çekici bakış açısı. Ha bu arada Ravana'nın en bilindik özelliklerinden birisi de şekil değiştirebilme yeteneği. Neyse, sanırım tüm bu konuları ele alan bir reptilyanlar videosu yapmanın vakti geldi. Takipte kalmaya devam edin. Olaylar günümüze geldiğinde ise her zamanki gibi biraz daha dallanıp budaklanmaya başlıyor. Ve bölgedeki Hristiyan ve Müslüman nüfusun artması ile antik mitler ve destanlar hızlıca İbrahimi dinlerin öğeleriyle karışmaya başlıyor. Bunun bir sonucu olarak da ortaya meşhur Adem'in cennetten kovulmasından sonra dünya gezegeninde ilk ayak bastığı yer Sri Lanka'da bulunan Adem Tepesi'dir hikayesi çıkıyor. Adem Tepesi olarak bilinen yer Sigiria'ya 170 km mesafede bir dağ tepesi. Ve günümüzde hem Budistler, hem Hindular, hem Hristiyan hem de Müslümanlar için önemli bir kutsal alana dönüşmüş durumda. Bunun da nedeni dağın tepesinde bulunan bu ayak izi olduğu düşünülen taş. Olayı kronolojik olarak ele alırsak aslında ilk kez Hindu inancında Tanrı Shiva'nın bu kutsal diyar olan Lanka'ya yani Sri Lanka'ya Asuraların bölgeden kovulmasından sonra sık sık geldiği ve bu dağın tepesinde meditasyon yaptığı anlatılır. Ayak izi olduğu edilen taş izinin de Shiva'nın ayak izi olduğu şeklinde bir inanç doğmuştur. Sonraki yıllarda bölgede Budist inancı güç kazanınca Budistler o ayak izinin aslında Shiva'nın değil Buda'nın olduğunu ve onun orada meditasyon yaptığını iddia etmişlerdir.
onlardan sonra bölgede yayılmaya başlayan Hristiyan ve Müslümanlık ile birlikte de bu ayak izinin cennetten ilk kovulduğunda Adem'in yere bıraktığı iz olduğu ve Sigiria'nın da Adem'in konakladığı bir yer olduğu bilgisi yayılmaya başlamıştır. O yüzden günümüzde Hindusu da, Budisti de, Hristiyanı da, Müslümanı da bu dağa tırmanıp ibadet ederler. İşte bu olay aslında size hep bahsettiğim dinlerin birbiri üzerine nasıl sembolizm yarışına girdiğinin güzel bir örneği. Her gelen diğerinin üzerine kendi kahramanını ekleyip hikayeyi baştan yazmış. Ve bu yanlış yaklaşım günümüzde o yerlerin bir ibadet yeri olmasını sağlamış. İşte kanalda sizi buna karşı uyarıyorum. Sembolik kavramların kontrolsüz gelişmesi inancı darmadağın eder. Bunu unutmayın. Sri Lanka gerçekten kadim Hindu mitlerinin ve hikayelerinin merkezinde bulunan kritik bir nokta. Rama ve Ravana'nın savaşı, Rama Setu Köprüsü'nün yapımı, Shiva'nın meditasyon için geldiği diyar, Nagaların sık sık insanlar ile iletişim kurması filan derken gerçekten bu adanın mitolojik geçmişi zenginleşmiş. Fakat adadaki onlarca kutsal alana rağmen sırrı halen çözülememiş tek yer videomuzun konusu olan Sigiriya. Şimdi gelin kararı siz verin. Sizce bu 200 metrelik granit dağın tepesi düzleştirilerek oluşturulmuş devasa saray şehri oraya tarihin bize anlattığı gibi 7 sene içerisinde kardeşlerinden kaçan katil kral Kashyapa hiçbir merdiven olmadan, bölgede hiçbir malzeme ocağı ve kaynağı olmadan bir şekilde inşa ettirmeyi mi başardı? Yoksa Sigiriya tufandan öncesine ait bir medeniyetin üstün mimari yaklaşımının bir eseri mi? Yani mitlerde bahsedildiği gibi bir zamanlar Tanrı denilen varlıklara kale görevi yapmış bir alan mı? Lütfen siz de yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Özellikle geçenki Tufan serisi videolarından sonra yaklaşımınızı merak ediyorum. Bu sizlerin talebi üzerine yapılmış bir videoydu. Benzer konularda merak ettiğiniz detayları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu sayede ben de ileride videosunu yapabilirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuyla alakası olan diğer videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da diğer videoları izleyip konuya çok daha derinlemesine hakim olabilirsiniz. İçerikleri sevdiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.